Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün hava çok sıcak. Bakın, Ağustos geçmesine rağmen Eylül bayağı sıcak çıktı. Geceleri soğuk olsa da gündüzleri aşırı derece sıcak. Sahibi traktör bıraktı. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün almayacak. Arızalarından biri kontak duman çıkıyormuş kontak anahtarından. Şarj dinamo kömürünü bakın değiştirin demiş. Şarj dinamo işte bu. Sol arka lastik patlamış. Sağ sol sinyal kolu boş dönüyormuş. Yani lambalar yanmıyormuş. Ve de yağ değişecekmiş, modülleri değişecekmiş. Arkadaşlar, videolara başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi ilk bu lastikten başlayacağız. Bunu sökmüştüm, lastiği kaldırdım. Ön topuk düşürme aletiyle başlayacağım. Birçoğunuz görmüştür. Universal 530. İşleriniz yoğunsa, zamanınız yoksa böyle özel icatlar size zaman kazandırır. Ağır işlerinizi kolaylaştırır. Tavsiye ederim. Lastik topuk düşürme aleti, pusat makine. Şimdi de daha önce de pusat makineden aldığım lastik çıkartma aparatı pek kullanmıyorum. Ama kullanmamı istemişti. Şimdi bunu deneyeceğim. Belki görmek isteyenler de vardır. İnternette tabancasız kullanılan büyük uzun levyeler oluyor. Lastikleri güzel çıkarıyor. Onlar hoşuma gitti. Belki işe yararlar. Şimdi aparatla ilk defa şambriyeli lastiği sökeceğim. Lastiği yırtmaması için bol deterjan sürüyoruz. Sizce işe yaradı mı? Eğer işe yaradıysa siz de kullanabilirsiniz. Sadece lastiğin şambriyeli tamir edeceğim için diğer yanını sökmeyeceğim. Belki kepçe vs olur, yani bekol öder vs onlar üzerinde de denerim.
sibop iç tarafta bunun. Sonunu mesela sökmüştük. Burada sıcak yama var. Bunun muhtemelen değişmesi gerekiyor. Buralara sıcak yama uygulaması tutmuyor. Bu şekilde yamalar yapmanız lazım. Sıcak yama tam jantın olduğu yerlerde kesinlikle iyi tutmaz. Yapmayın. Kapat. Şambreli küvette kontrol ettik. Aynen sıcak yamadan kaçırıyormuş. İlaç biraz kuruyacak. Kuruduğunu ise takacağız. Lastiği çıkarırken burayı çıkarttıktan sonra bir sonraki yeri çıkarırken fazla ileri gittikleri zaman lastik çıkmıyor. Bu şekilde zorlayınca levyeyi jantiye eğmişler. Şimdi işten düzelttik. Lastiği taktıktan sonra, hava vurduktan sonra dışarıdan vuracağız. Burayı da düzeltmiş oluruz. Tamam. Jantitel fırçaladım, paraladık. İşte çıkan paslar. Kürsün zaten böyle de. Kalırsa. Yo, bırakacaksın mı bu işi?
Yorumcularda bir somunu takmadın derse ne olacak la? Bir saatte taktın dersi. Öyle diyen de muhtemelen olur. Şimdi takalım. Levye arada daha önce de göstermiştim. İspreyerle yapmıştım. Yıllardır kullandığım levye. Bu alt tarafları kirkoyu indireceksin. Kendi kendine biraz uçuracaksın. Tamam. Ondan sonra havayı vurursunuz. Eğer bu şekilde yapmazsanız jantlar geçmez. Yani topuk yerine oturmaz. Hızlı şekilde yaparız sonra. Arkadaşlar, bir kanalın devamı için sizlerin o kanala destekleri çok önemlidir. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bundan sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.